Arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz. Motosikletle Afrika gezisinin ilk gerçek yolculuk videosu bu video olacak. Bundan önceki izlediğiniz videolarda hazırlık yaptık birlikte. Buraya geldik. Yağmurlu günleri ve Gökhan'ın sıtmasını atlattık ve bugün birlikte yola çıkıyoruz. Şu an Uganda'nın başkenti Kampala'da Olive Gardens ismindeki oteldeyim. Burayı Türk bir abimiz Özkan abi işletiyor ve sağ olsun 2-3 gündür benim bütün bu hazırlık süreçlerime de yardım ederek, dinlenmemi, iyileşmemi sağlayarak bana baktı, besledi ve artık yola çıkma vakti geldi. Şimdi sizinle birlikte Nil Nehri'nin doğduğu yer olan Jinja kasabasına gidiyoruz arkadaşlar. Burası böyle çatısı tam bir Afrika mimarisiyle yapılmış bungalovları olan, Kampala'nın birazcık güneyinde çok sessiz, sakin kuşların öttüğü muhteşem bir yer. Özkan abiye ve Bülent abiye bir güle güle diyelim. Abi çok teşekkür ediyorum her şey için. Ben teşekkür ediyorum. Şeref duydum. Seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Ne zaman istiyorsan evine gelip istirahat edebilirsin. Yolun bahtın açık olsun. Hikayelerinizi dinlemek aşırı keyifli. Çok teşekkür ediyorum. Bekliyoruz. Yani burası Uganda'nın, Kampala'nın en böyle güzel yerlerinden bir tanesi. Zaten gördüğünüz üzere. Şimdi şehrin trafiğine gireceğiz birlikte ve ana yoldan Jinja'ya doğru yola çıkacağız. İnsanlar beni hem bu yol için hem de yolculuk için birazcık korkuttular. Genel olarak Afrika'da motorculara hiç saygı yokmuş. Arabaların motorcu ezip durmadan, hiç umurlarında bile olmadan gittiği çok fazla oluyormuş. O yüzden lütfen dikkat et. Otobüslerin sakın önüne çıkma. İşte kamyonların sakın önüne çıkma. Asla durmazlar. Aa, motorcu varmış, bu motoru bir insan kullanıyor, bir can var onun üzerinde falan diye asla düşünmezler diyorlar. Tedbiri asla elden bırakmadan böyle çok ilginç bir yolculuk yapacağız arkadaşlar sizinle. Afrika'nın her yeri çok ilginç şeylerle dolu olduğu için ben videolarımı artık Anıl'ın motosikletle olan Afrika günlükleri şeklinde yapacağım. Sizinle birlikte konakladığımız yeri göreceğiz, bir kahvaltı yapacağız ve yola çıkacağız. Gideceğimiz şehre varana kadar başımıza ne geliyorsa, artık heyecanlı mı, stresli mi, korkunç mu, eğlenceli mi, güzel mi, manzaralı mı, ne yaşıyorsak sizinle birlikte yaşayacağız. Ve bu sayede sizi geziye gerçekten ortak etmiş olmayı planlıyorum. Umarım her şey hayallerimizdeki gibi, rüyalarımızdaki gibi güzel geçecek bu yolculukta. 2 yıllık Afrika macerasının ilk şehirler arası yolculuğuna da bu geziyle Kampala'dan başlamış bulunuyoruz. Burada fark ettiğiniz üzere trafik bir de tersten akıyor. Bu da alışmak için de çok zor. Alışsam bile yani refleksleri farklı çalışıyor insanın. O yüzden bu böyle trafiği tersten akan ülkeler sanırım birazcık zorlayacak beni. Ben de buranın trafiğine iyice alıştım. Artık böyle aralardan geçiveriyorum, gidiveriyorum. Ters yönlere, motorcuların arasına kafamı sokuveriyorum. Çünkü başka türlü yaşatmıyorlar adamı. Mecbur buranın şartı, buranın normali neyse ona uyum sağlamak zorunda kalıyoruz. Kampala Afrika'da trafiği en yoğun olan, en böyle sıkışık ve asla tabii ki kuralı olmayan yermiş. O yüzden özellikle Kampala'da, şehirde çok dikkatli ol dediler. Ve gördüğünüz gibi zaten keşmekeş. Herkes motor kullanıyor. Kimsede kask yok. Arabalar sürekli ters yönlere giriyor. Motorcuların üstüne sürüyor. Allah'tan motorumuz biraz büyük de göze çarpıyoruz. Bir de tabii şehrin her yerinde böyle çukurlar var. Onlara da düşmeden, onlara düşmemeye çalışırken bir araba tarafından ezilmeden gitmek gerekiyor. Kampala'dan dışarıya çıkmaya başladıkça böyle yerleşimler,
küçülüyor. Hafif sanayimsi yerler başladı. İnsan araç profili falan bayağı değişti. Her yer motorcu. Üf. Sanki bir gecekondu mahallesinin içinden geçiyor gibiyim. Çadırlı ve çinkolu evler bayağı fazla ve onlara bir şeyler satan insanlar var burada. Vay be. Etrafa bakarken çukurun birine düşeceğim vallahi. Ve bir düşersem hiç hoş olmaz. Daha gezinin başı öyle jant yamultmak istemiyorum. Düşüp yaralanmak, berelenmek de istemiyorum. Keyifle gidelim. Üf. Karşılardaki evler güzel görünüyor. Ve gördüğünüz gibi ülkede her yer yeşil arkadaşlar. Ben saat 2'de yola çıktım bugün çünkü yağmur yağıyordu. Sabah yaklaşık 4-5 saat falan yağmur yağdı. Gece de yağmış. Yani sürekli her gün belli aralıklarla yağmur yağıyor. O yüzden de her boşluk yeşil. Evet, bu dönüşle birlikte artık şehrin arka sokaklarından çıkıp ana bir yola girmeyi planlıyorum. Ne yapıyorsunuz dayılar? Abi herkes niye üstüme geliyor? Dönsenize kenardan. Vay ne güzel ya. Doğal hayatı korumak için böyle afişler var. Doğal hayat suçları bizim mirasımıza vurulan bir darbedir yazıyor. Bak karşıdan pick-up nasıl geliyor. Katil ya bunlar. Şu taksi yazan araçlar tehlikeliymiş. Onlardan daha tehlikeli olan kamyonlarmış. En tehlikeli olanlar da otobüslermiş. Asla bir otobüsün önünde durma, önüne çıkma dediler. Asıl daha tehlikeli olan arkadaşlar bir devlet konvoyuna denk gelmek. Devlet konvoyu, özellikle Cumhurbaşkanının konvoyu asla durmamalarıyla meşhurmuş. Önlerine falan çıkarsan hiç beyazmış, turistmiş falan demezler, ezip geçiyorlarmış. Öyle motorcular falan bazen yanlışlıkla konvoyun arasına giriyorlar, bir şey oluyor, direkt eziyorlarmış. Bunlara dikkat etmem gerektiğine dair çok güzel dersler aldım. Hadi takılmayalım şu taksinin arkasına. Şuradan kıyıdan gidelim. Yani çantalarım da çok geniş. O yüzden böyle her boşluğa da sokamıyorum burnumu. Birazcık çantaların boyutunu düşünmem gerekiyor. Ama yani bu trafik böyle devam ederse ben zor varırım Jinja'ya. Daha 60 kilometrenin üzerine çıkamadık. İşte bu otobüsler. Katil otobüslermiş. Bakın zaten bekliyor bütün motorcular. Hiç öyle geçivereyim aradan falan yok. Herkes bekliyor adamı. Üf, abi motoru benim gibi yüklemiş. El arabası taşıyor. Şurada bir tane tanker var, onu geçmemiz lazım. Trafiği çok yavaşlatıyor. Ben nasıl geçeceğim? Şurada boşluk bulunca yapıştıracağım. Üf. Nasıl geliyorlar var ya. Üf. Bakın polisler geliyor. Öyle arabalarda askerler, özel taktik böyle her şeyleri kapalı takılı falan.
öyle geziyorlar. Ve işte onların önüne çıktığın zaman asla afları yok. Biçip geçiyorlarmış. Bu hikaye beni çok korkuttu. Anladığınız üzere sürekli aynı hikayeyi anlatıyorum. Ama yoruldum be kardeşim, bir sürün be. Of. ...20 ile gidiyoruz. 20. Her yerime kum doldu. Of, dayı. Evet, bu sollamayla Afrikalı olduk arkadaşlar. Hayırlı olsun. Başardık. Trafiğin içinde bir tır, bir tane de tanker solladım. Heyt be. Ya 57 kilometre var. Ama 1 saat 20 dakika diyor. Gerçekten sanırım 20 kilometre hızla gideceğiz. Motorcular kendilerine burada bir yer açmışlar. Oradan gidiyorlar. Ben tabii ağır vasıta olduğum için geçemiyorum. Ne oluyor lan? Bana söylenen de hep buydu. Hemen kenara çek demişlerdi. Hemen kenara çektiğim o sayede bir de haritaya bakıyorum. İnanılmaz. Acaba ne kadar daha böyle trafikle devam edecek? Evet, biraz daha şehirler arası yola çıktık. Hızımız arttı. Ananas satıyorlar yolun kenarında. Üf, bir güzelliğe bir bakın. Ananaslar karpuz kadar. Kampala-Jinja yolunda bu yol kenarı tavukçuları çok meşhurmuş. Gördüğünüz gibi her yer ızgara ve insanlar ellerinde tutup hemen arabadan geçenlere falan tık 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 tavuk satıyorlar. Trafik de çok olduğu için araba giderken alabiliyorsun tabii. Zaten durma noktasına çoğu zaman geliyor. Burası tam bir karın doyurma yeriymiş. Uganda'da birkaç yıl ve daha uzun süre yaşamış olan bütün insanlar buradaki tavukları çok sevdiklerini, her geliş geçişte tavuk alıp yediklerini falan söylediler ama ben henüz cesaret edemiyorum. Ben şu an tatlı su gezginiyim. Hala böyle yolun kenarında durup motoru park edip o kadar insanın arasında bir şeyler yiyebilecek kadar Afrika'yı öğrendiğimi düşünmüyorum. O yüzden durmuyorum. Sadece yolun tadını çıkartmaya çalışacağım. Kalan 45 kilometremizde ve Jinja'da şöyle keyifli bir otele atmaya çalışacağım kendimi. Cebale Kosebu. Ole Burunci. Vay be. İlk yolculuğumuzu yaptık. Sebu. Benzinimi aldım. 5 litre yakmışım toplamda. Ama kaç kilometre yaktım bilmiyorum. Şöyle bir motorun etrafına bakayım istiyorum. Ne var ne yok. Böyle yanlış giden bir şey var mı? Çantalar gayet güzel duruyor. Çok güzel bağladım. Şurada bir tane ekipman çantam var. Birazcık o kafamı karıştırıyor. Egzozun hemen üstüne ve iple bağladım. Naylon iple. Ya acaba egzozun sıcaklığından etkilenecek mi? Plastik kutu eriyecek mi? İpler yani dağılıp ben yolda giderken düşecek mi? Bilmiyorum. Göreceğiz. Şu an için hiçbir sıkıntı görünmüyor.
Bir de elle manuel kontrol yapayım. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Her şey gayet yolunda. Bir su molası, bir benzin molası çok iyi geldi. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor motorda. Çok mutluyum. Düşen şaşan bir şey yok. Kırılan dökülen bir şey yok. Sadece etraf aşırı tozlu. Öyle bir küçük sıkıntı var. Thank you. It's good one. It's good. It's good, Yes. You buy. but I don't have space. How much is it for one? One. 500. 500. Yes. One. Okay. Ne yapacaksın? Tanrı misafiri geldi. Bir tane muz al diyor. Alacağız artık. 500 ha? Yes. So I will eat. Yeah. Thank you. Ve balenyo nyabo. Nanga ne yazıza. Manya na Uganda. Little bit. I know Luganda little. Manya. But I like to learn. Uganda ne yazıza. I don't understand. Ole burunji. Ndi bulungi kati Ndi awo bulungi. yogadeki. Sani yogade Uganda. Thank you. Very good. Thank you. Cebale nyabo. Sevmeye başladım bile. Öf. Muzu yedim, ellerim yapış yapış oldu. Bye bye. Bye bye. Hello. Boom. How are you? What is your name? Hmm? What is your name? Şimdi hava 30 dereceymiş. Motor 84. Ortalama yakıtım 4 litre. Şunu bir sıfırlayalım. Trip 1 Uganda'ya geldiğim andan itibaren, Afrika'ya girdiğim andan itibaren olan yolculuk. Onu sıfırlamayacağız. Sizinle birlikte motor kaç litre yakıyor? Ne kadar benzin gidiyor? Benzin gideri denilen şey nedir? Birlikte bunları göreceğiz. O yüzden bu göstergeleri sıfırlayıp her benzin aldığımda da detayları sizinle paylaşacağım. Şimdi Uganda'nın güneyinde çok güzel bir ormanın içinden geçeceğiz arkadaşlar. Böyle sağı solu inanılmaz güzel ağaçlarla, bir milli parkla çevrili olan bir yola yaklaşıyoruz. Nasıl kavşak ya? Ha. Şu trafiğin soldan akma işi kafamı çok karıştırıyor. Oo, evet. Ormana girdik. Üf. Uganda'ya geldiğimde ilk gözüme çarpan şey ağaçların ve hayvanların, yani genel olarak aslında bütün canlıların ne kadar büyük olduğuydu. Arkadaşlar şuradaki ağaçlar yani rahat 20 metre. Gövdeleri aşırı kalın. Çok geniş, su bol, ışık bol, hava sıcaklığı hep 25, 26, 27 derece. Yani bitkiler için biçilmiş kaftan. O motorcu abilerimizle de selamlaştık. O yüzden de her yerde, boş bırakılan her yerde doğa en güzel şekilde kendini ortaya çıkarıyor. Yani hele böyle bir de uzun zamandır dokunmadıkları ormanlar olursa eğer en büyük ağaçları buralarda görebiliyoruz. Şuna bak.
Yok canım, ben Afrikalı oldum. Bitirdik bu işi. Üf üf üf, ağacın güzelliğine bak. Pembe çiçekleri. Üf. Burası Najembe'ymiş ve Jinja'ya 27 kilometre daha yolumuz varmış. Yağmur ormanıymış burası. Sadece milli park değilmiş, yağmur ormanıymış. Üf. Yol kenarı. Ha, yine tavukçular. Üf 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 üf. Şu eldeki tavuklara bir bakın. Umarım Afrika'da bir gün buralara gelip motoru çekip oturup böyle hapur hapur yiyecek seviyeye de geleceğim. Yemekte sıkıntı yok da işte motoru park ettiğin zaman nasıl davranırlar, neler olur, neler biter, onları çok kestiremiyorum. O yüzden de şu an için yol kenarı tavukçularına uğramıyorum. Üf. Ya şehrin en merkezi ve en popüler iki şehri, yol bir gidiş bir geliş, Allah'tan asfalt, ama bir kamyonun peşine bir takılıyorsunuz, haydi bitmek bilmiyor. Bakın mesela bunlar gibi. Gerçi kısa sürdü. O kamyon. Üf 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 üf. Abicim gir. Allah Allah. Nasıl bir cesaret. Altınızdaki arabalara nasıl güveniyorsunuz ya? Ben de bindim o arabalara. Hiç canı cini yok arabanın. Şöyle benim altımdaki motor gibi olsa, gazı açınca şöyle fıt diye geçebilsem neyse. Bunun da en büyük sıkıntısı, gazı açıyorsun ama yolun neresinde, ne büyüklükte ve ne derinlikte bir çukur var onu bilemiyorsun. Yani gidersin 80'le 90'la çukura bir düşersin. Sen düşersin, yaralanırsın, motora bir şey olabilir, jant yamulur. O yüzden biraz daha temkinli. Ben de yine benzer bir konvoyun arkasına yakalandım. Şimdi birer birer sollayacağım. Bakalım becerebilecek miyiz? Bir çukura mukura bir yere düşmeden. Haydi bakalım. Yol açın, yol açın. Yol açın, Muzungu geliyor. Muzungu. Evet, başardık arkadaşlar. Yol da bayağı boşmuş. Ormandan çıktık ve bu gördüğünüz tarlalar göz alabildiğine şeker kamışı arkadaşlar. Bunların hepsi şeker kamışı. Yetiştiriyorlar, şeker üretiyorlar, yiyorlar doğrudan. Böyle tarlalar dolusu şeker kamışı üretiyorlar. Bizde nasıl şeker pancardan üretiliyorsa bunlarda da pancar yok. Toprak çok sulu olduğu için şeker kamışına çok daha uygun. O yüzden Hindistan'da da burada da full şeker kamışı yetiştiriyorlar. Oo, burada da çay var. Üf, ne güzel çay bahçeleri. Oo, burada da var. Karadeniz gibi. Hop. Ulan. Çaya bakarken uçacaktık. Ama tabii şu manzaradan çok daha iyi belli oluyor. Adamlar ormanı kesip yerine işte şeker kamışı, çay ekmişler.
Bu kocaman köprüyle birlikte büyük bir şehre geldiğimizi anladık zaten. Jinja'ya ulaştık arkadaşlar. Şimdi bu Afrika yolculuğunda genelde konaklamalarımı şöyle yapıyorum. Haritadan bakıyorum ya da Booking'den bakıyorum. İşte neresi uygun, fiyatı iyi, yeri iyi, otoparkı olan böyle güvenli bir yer. Sonra gideceğim kapıya ve diyeceğim ki o Nil Nehri. Aa, üstüne baraj yapmışlar. Üf. Şu tarafta biraz daha ileride bir yerden doğuyor ve kaynıyor. Bunların hepsini gezeceğiz, göreceğiz. Abicim. Evet, bir polis beni durdurdu. Bakalım. Şu kameranın önünü bir kapatalım. Cebaleko Sebu. Now, Jabarko Sebo. How are you? Oli Burunji. Ndi Burunji. How are you, dear? How are you, sir? I'm good. How are you, sir? I'm fine, thank you. You're from where? I'm from Turkey. 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 Okay. So, you have come to the common fence. Here, we don't allow motorcycle to pass. They do pass from that side. The bridge. So they do pass. Another bridge. Yeah. I put it on GPS, so GPS put me on this road. I didn't know. So, I'm just going to Jinja. next time I'm not supposed to pass with a motorcycle. So by the Any direction? No. So by the time when you are from Jinja, Huh? you are called, do your name? My name? Anil. Huh? Anil. 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 Do your name? Yes. Ah. İlk polis irtibatımızı geçirmiş, atlatmış olduk. O köprüden motorla geçmeye izin vermiyorlarmış. Bir yan tarafta bir köprü daha vardı. Size nehri gösterirken oradan geçecekmişiz. Tamam, öğrenmiş olduk. Güzel. Üf, nereye girdik be? Niye böyle bir yere girdim ben? Hiçbir fikrim yok. Haritaya Jinja yazmıştım. Şurada durayım da. Ya da insansız bir yerde durayım. Şimdi az önce anlattığım taktiği uygulayacağım. Cebaleko Sebu. Onların dilinde bir iki kelime, ulan bu çocuk burayı biliyor mu? Ya da bu adam işte burayı biliyor mu? Demek ki çok da yabancı değil hissi uyandırıyor onlarda. O yüzden bulaşacakları varsa da bir tık daha temkinli davranıyorlar. Şimdi ilk başta şu oteli beğendim. Bir buraya gidelim. Götür bizi telefon. Kamp alanının da her yerinde vardı. Bunlar böyle bildiğim botanik bahçe var kenarda, satıyorlar. Ve kilometrelerce uzuyor. Her türlü bitki var. Böyle çok garip bir bilmiyorum. Çok garip bir botanik anlayışları var. Yani oteller, işte evler, herhalde restoranlar falan bahçelerine ekmek için, peyzaj için alıyorlar herhalde. Ama gerçekten çok fazla var. Yani Türkiye'de bile yok bu kadar çiçek, böcek, ıvır zıvır satan. Evet, ilk konaklama için bakacağım yere geldik. Şimdi böyle bir otoparkı var. 2 tane araba gelmiş zaten. Buralar, böyle yerler gayet güvenli oluyor. Geceleri hep güvenlikleri oluyor çünkü. Şimdi soracağım, bir odalarını görmek isteyeceğim. Bir fiyatları soracağım. Oda 70 binmiş. Yani yaklaşık $20 falan yapıyor. Dediğim gibi gösterir misiniz? Ya aslında güzel ama bana yatmaktan ziyade bir de oturup bilgisayarda çalışabileceğim böyle masası olan bir yer lazım. $18'mış geceliği oda fiyatı. Bu fiyat da muhteşem.
buralar için. Gökhan buradayken o ilk videoda kaldığımız hostel odası da 18 dolardı. Burası gayet güvenlikli, özel odan var. Her şeyin var. Burası da 18 dolar. Şimdi ya birazcık düşürür müsünüz dedim. 13 dolar gibi bir fiyata düşecekler muhtemelen. 2 gece ya da 3 gece kalmayı planlıyorum. Burada birazcık bilgi toplayacağım Jinja'da. What's your name? My name is Helen. Helen. Yeah. Okay. Yeah. Helen otelin müdürüymüş. Ya dedim ki 70'i şöyle 50'ye, 50 işte düşürsek olur mu? O da dedi ki hadi yapıyorum ama 50 yapmıyorum, 55 yapıyorum, 55 yapıyorum dedi. 14 dolar gibi bir fiyata denk geliyor. Burada 2 gece şu an için kalacağım. Thank you so much. Taktik hep şu. Ben Afrika'da 2 yıllık bir yolculuk yapıyorum. Yolum çok uzun. İşte bütçem çok kısıtlı. Lütfen bana yardım edin falan diyorum. Tabii şu an motor gıcır gıcır durduğu için bütçemin çok kısıtlı olduğuna inanmıyorlar. Ama birkaç hafta sonra motorda artık her şey bende böyle tozlanmaya, kirlenmeye başladıkça eminim insanlar ulan yazık şu çocuğa ya, Hint fakiri gibi gelmiş buraya, buna birazcık yardım edelim diyeceklerdir. Şimdi odama yerleşiyorum ve Jinja'da bir akşam yemeğiyle birlikte bu videoyu bitirelim arkadaşlar. Ben bir duş alayım, bir tıraş olayım falan deyip çıkana kadar yağmur başladı. Umarım şakır şakır yağmaz. Şimdi oteldeki insanlara sordum. Dedim ki burada ne yenir, ne yiyeyim? Onlar da dediler ki hangi mutfak istersin? Hint mutfağı var, Afrika var, çeşit çeşit Çin var. Ben de dedim ki yerel bir şeyler yemek istiyorum. Beni böyle güzel yerel, yani esnaf lokantası mantığı, yani yok mu bir yer? Dediler ki daha yeni gelmişsin ülkeye, senin miden bu esnaf lokantası mantığındaki yerleri kaldırmaz. O yüzden biraz daha zamana ihtiyacım varmış. Güzel böyle Afrika yemeği de bulabileceğim ama hafif kaliteli yapan kafe gibi bir yer önerdiler. Şimdi bu güzel sokaklardan yürüyerek oraya gidiyorum. Bakalım ne yiyeceğimizi ben de bilmiyorum. Birlikte gideceğiz, seçeceğiz ve göreceğiz. Cevole Kosebu. Thank you. Hi Volk. Thank you. Bir ülkeye gittiğim zaman kesinlikle oranın dilini öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü bizde de öyledir ya, birazcık böyle Türkçe konuşmaya çalışan insan aşırı sempatik gelir hepimize. Aynı şey dünyanın her yerinde geçerli. Onların kültürüne, diline saygı gösterdiğinizi gösteriyor aslında. O yüzden birazcık da olsa o dili konuşmak lazım. Buranın hiç esnaf lokantasıyla falan alakası yok. Burası bayağı lüks bir, böyle güzel bir restoran. Yerel yemek yemeyi denedim. En azından denedim. Ama yine çok Avrupa'yı bir tarzda pilav, et, domates geldi. Ya az da olsa, ucundan da olsa yerel bir yemek yine bulamadık. Ben şimdi yemeğimi yiyorum. Bu videoyu da burada bitirmiş olalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda birazcık Jinja'yı, Nil Nehri'ni, doğduğu yeri, thank you, ve üzerindeki şelaleleri keşfederek gezmeye devam edeceğiz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda yine Uganda'da görüşeceğiz.